Saatin yalanı. Saatte saniyeleri izlerken ne hissediyorsun? Her tik bir öncekinin yerini alıyor. Dümdüz, acımasız, geri dönülmez. En azından öyle sanıyoruz. Ama bir düşün. Bazen bir dakikalık bekleyiş bir ömür gibi uzar. Bazen bir gün göz açıp kapayana kadar eriyip gider. Bu çelişkiyi ilk fark ettiğimde duvardaki saate neredeyse küfrettim. Çünkü rakamlar aynıydı, tik tak aynıydı ama içimdeki tempo bambaşkaydı. Yıllarca zamanın düz bir çizgi, herkes için aynı hızda akan bir nehir olduğuna inandım. Oysa yanılmışım. Zaman bir çizgi değil, bir duygu. Yüzyılın başında Henri Bergson bu yanılgıyı paramparça etti. Diyor ki, zaman cetvelle ölçülen bir mesafe değil, içimizde biriken, genişleyen, taşıyan bir akış. İlk duyduğumda kulağa biraz şiirsel geldi. Ama üstüne gidince aslında çok pratik bir gerçeği anlatıyor. Takvim bize yalan söyler. 12 ay, 52 hafta, 365 gün. Kağıt üzerinde mükemmel. Ama hayatta, hayat o kutulara sığmaz. Bir çocuk için geçen yaz tatili, yetişkinken geçen bir yıla bedeldir. Neden? Çünkü çocuklukta her an yeni, her duygu taze, her deneyim zihne derinlemesine işler. Büyüdükçe ise her şey hızlanır. Çünkü beyin artık tanıdık kalıpları işliyor. Aynı senaryo, sadece farklı kostümlerle. Şu an bu cümleleri okurken zaman akıyor. Ama sen onu hissediyor musun? Bunu fark ettiğim an biraz güldüm açıkçası. Çünkü hayatımızın büyük kısmını, zamanı yönetmeye çalışarak geçiriyoruz. Planlayıcılar, hatırlatıcılar, takvimler, zaman blokları. Sanki zamanı bir kutuya koyup rafa kaldırabiliriz. Oysa zaman bir nesne değil. O, seni taşıyan akıntı. Ve akıntıya kürek çekmek yerine nasıl yüzeceğini öğrenmek daha mantıklı. Peki bu akışkan zaman kimliğimizi nasıl şekillendiriyor? Dün yaşadığım bir anı bugün hala aynı mı? Yoksa üzerine yeni deneyimler eklendikçe şekil mi değiştiriyor? Bergson buna süre diyor. Kulağa teknik geliyor biliyorum. Ama anlamı çok insani. Geçmiş silinmez. Üst üste biner. Tıpkı bir kağıt parçasının katlanması gibi. Her kat bir öncekini gizler ama yok etmez. Ve sen tam da bu katmanların toplamısın. Bir an dur. En son ne zaman saate bakmadan zamanın nasıl aktığını hissettin? Telefonsuz, plansız, sadece şimdinin içinde durarak. Çoğumuz yapamıyoruz. Çünkü durmak, kontrolü bırakmak demek. Ve kontrol bu çağın en büyük takıntısı. Oysa zaman zaten kontrol edilemez. Sadece yaşanır. Zamanı bir düşman gibi görmeyi bıraktığımızda onunla nasıl dans edeceğimizi hatırlıyoruz ve o dans bizi olduğumuz yere, olduğumuz kişiye geri getiriyor. Akışkan anlar. Metronoma karşı nehir. Peki bu şimdi dediğimiz an ne kadar geniş? Bir saniye mi? Bir milisaniye mi? Bergson gülümserdi sanırım bu soruya. Diyor ki şimdi diye keskin bir nokta yok. Sadece bir akış var. Tıpkı bir melodiyi dinlerken olduğu gibi. Notaları tek tek duymazsın. Onlar birbirine karışır, üst üste biner, bir bütüne dönüşür. İlk nota çalındığında hala havada asılıdır, ikincisi gelir, üçüncü onu destekler. Sen müzik dediğinde aslında o üst üste binmiş anları kastediyorsun. Hayat da tam olarak böyle çalışıyor. Ama biz hayatı melodiden çok metronom dinlemeye alışmışız. Düşün, otobüs durağında bekliyorsun, saat gösteriyor 15 dakika. Ama sana öyle geliyor ki bir saat geçti. Neden? Çünkü o 15 dakika sıkıntıyla, merakla, belki de üşüyen parmaklarınla dolmuş. Zaman uzamış. Tam tersi, sevdiğin birinin yanında oturuyorsun. 2 saat geçiyor ama sanki 10 dakika sürmüş. Neden? Çünkü o 2 saat paylaşım, gülüşme, sessizlikle dolmuş ve sen onun içinde erimişsin. Saat aynı tik takı yapıyor. Ama iç saat tamamen farklı bir dilde konuşuyor. Bergson buna niteliksel zaman diyor. Kulağa yine biraz ders kitabı gibi geliyor, kabul. Ama özünde çok basit bir gözlem. Zamanı sayamayız. Sadece yaşarız. Bir kavanoza su dolduruyorsun. Su seviyesi yükseliyor, rakamlarla ölçüyorsun ama bilincini bir kavanoza koyamazsın. O, sürekli genişleyen, daralan, şekil değiştiren bir şey. Dün yaşadığın bir pişmanlık, bugün hala içinde. Yarın karşılaşacağın bir umut, şimdiden omuzlarında. Geçmiş ve gelecek şimdinin içinde iç içe geçmiş. Biz bunu hafıza sanıyoruz. Oysa bu bilincin doğası. Bir an dur. Şu an nefes alıyorsun. Ama o nefes, bir önceki nefesin devamı. Düşüncen, bir önceki düşüncenin yankısı. Sen, kesik kesik çalışan bir robot değilsin.
Devamlı akan bir nehersin ve nehir kendisini ölçmeye çalışmaz. Sadece akar. Biz ise her anı bir kutuya koymaya, etiketlemeye, saklamaya çalışıyoruz. Bu an mutluluktu, bu an kayıptı. Oysa anlar kutulara sığmaz. Onlar birbiriyle karışır. Biraz mutluluk, biraz kayıp, biraz da acaba ne olacak karışımı. Ve bu karışım seni sen yapan şey. İtiraf edeyim, ben de uzun süre zamanı bir düşman gibi gördüm. Yetişemiyorum. Geriye dönüp şunu değiştirsem, keşke daha erken başlasaydım. Bu cümleler zamanın bize öğrettiği en büyük yalanlar. Zaman ne yetişir ne yetişmez. O sadece var. Sen ona nasıl durursan o da sana o şekilde dokunur. Zamanı bir düşman gibi görmeyi bıraktığımızda onunla nasıl dans edeceğimizi hatırlıyoruz. Ve o dans bizi olduğumuz yere, olduğumuz kişiye geri getiriyor. Hafızanın su yolu, biriktirmek, depolamak değil. O dansın ritmini yakaladığımızda geçmişle aramızdaki ilişki de değişiveriyor. Hafızayı bir depo sanıyoruz hep. Raflar, kutular, tozlu dosyalar. Bir anı aradığında zihninin derinliklerine inip eski bir fotoğraf çıkarıyorsun sanıyorsun. Yanılıyoruz. Hafıza depo değil, bir nehir yatağı. Ve belki de daha doğrusu sürekli süzülen bir çaydanlık. Su sürekli akıyor ama çayın tadı her yudumda biraz daha değişiyor. Bergson bunu çok net ayırmıştı aslında. Mekanik hafıza diye bir şey var, evet. Ezberlediğin telefon numaraları, formüller, yüzler. Ama bir de öyle bir katman var ki, o numaraları ararken hissettiğin o tanıdık ürperme, o formülü ilk öğrendiğin odanın nemli havası, o yüzü gördüğünde göğsünde beliren anlık sıcaklık. Düşün, eski bir dostunu sokakta görüyorsun. Adını hemen hatırlamayabilirsin. Ama kalbinin hızlandığını, omuzlarının gevşediğini, hatta yıllar önce paylaştığınız o aptalca şakanın kahkahasını dudaklarında hissedersin. İşte o an, geçmiş silinmemiş, sadece form değiştirmiş, bedenine işlemiş. İtiraf edeyim, ben uzun yıllar geçmişimi bir muhasebe defteri gibi tuttum. Keşke o gün şunu söylemeseydim. O hatayı bir daha asla yapmamalıyım. Komik aslında. Zihnim bir yargıç gibiydi, her anıya damga basıyordu. Oysa hayat yargılamıyor, sadece biriktiriyor. Her yeni deneyim eskisinin üzerine biniyor. Üstüne yazmıyor, ekleme yapıyor. Bir kağıt katlamak gibi her kıvrım bir öncekini gizliyor ama yok etmiyor. Ve sen tam da o kıvrımların toplamısın. Bir an dur. En son ne zaman bir anıyı doğru veya yanlış diye etiketlemeden sadece var olarak kabul ettin? Çoğumuz yapamıyoruz. Çünkü zihin kategorilere bayılır. İyiyi, kötüyü, faydalıyı, gereksizi ayırır. Oysa içsel akış bu çekmecelere sığmaz. Bazen en acı verici an, yıllar sonra sana en çok güç veren şey olur. Bazen en parlak zaferin sadece bir basamakmış gibi görünür. Zaman yargılamaz, sadece taşır. Ve bu taşıma süreci seni her sabah biraz daha farklı biri yapıyor. Sabah uyanınca aynı gözlerle aynı tavana baksan da dünkü senle bugünkü sen arasında ince bir fark var. Hücreler yenilendi, düşünceler hafifledi. Bazı yükler yatağın altında kaldı. Değişmemek diye bir şey yok aslında. Sadece değişime direnmek var. Ve o direniş nehirle kavga etmek gibi, yorucu, gereksiz. Oysa akıntının içinde nefes almayı öğrenmek çok daha insani bir yol. Değişim direnç değil, nefes almak. O akıntının içinde nefes almayı öğrenmek, aslında değişimle barışmak demek. Ve bu sandığımız kadar kolay değil. Çünkü biz aynı kalmayı erdem sanıyoruz. Değişmemeliyim. İlkelerim sabit olmalı. Dünkü ben, bugünkü beni bağlar. Bergson gülümserdi bu cümlelere. Diyor ki, değişmemek, ölümcül bir yanılgı. Nehir durmaz, sen de duramazsın. Durmaya çalışmak sadece yorulmak demek. Düşün, 10 yıl önceki fotoğrafına bakıyorsun, yüz tanıdık. Ama gözlerdeki ışık, omuzlardaki duruş, dudaklardaki o belli belirsiz kıvrım, hepsi biraz farklı. O kişi sen misin? Evet, ama sadece bir versiyonun. Tıpkı bir kitabın farklı baskıları gibi. İçerik aynı ama kağıt sararmış, cilt yıpranmış, belki bir kenarına not düşülmüş. Sen de öylesin. Her deneyim bir kenara küçük bir not, her kayıp bir sayfanın köşesini kıvırıyor. Her sevinç satır arasına gizli bir mürekkep damlası bırakıyor. İtiraf edeyim, ben uzun süre bu değişimden korktum. Ya bir gün uyanırım ve kendimi tanımıyorsam? Komik değil mi? Oysa her sabah tam da bunu yaşıyoruz.
Aynaya bakıyoruz ve evet, hala ben diyoruz. Ama o ben dünkünden biraz daha yorgun, biraz daha bilge, biraz daha farklı ve bu korkulacak bir şey değil. Sadece insan olmanın bedeli. Bir an dur. En son ne zaman değiştim demekten korkmadan sadece farklılaştım diye düşündün. Çoğumuz değişimi bir kayıp gibi görüyor. Oysa değişim büyümek demek. Bir ağacın halkaları gibi her yıl yeni bir katman. Eski olan silinmiyor. Sadece içeride kalıyor ve seni daha güçlü kılıyor. Zamanı bir düşman gibi görmeyi bıraktığımızda onunla nasıl dans edeceğimizi hatırlıyoruz ve o dans bizi olduğumuz yere, olduğumuz kişiye geri getiriyor. Değişmek, kaybolmak değil, kendini daha net duymak. Çünkü akıntı seni sürüklemiyor, seni taşıyor ve taşınmak direnmekten çok daha az yorucu. Peki ya o şimdi dediğimiz an? O tam da bu dansın ayak izi. Ne geçmişin gölgesi ne geleceğin hayali. Sadece var. Ve sen o varoluşun tam ortasındasın. Nefes alıyorsun. Duyuyorsun. Hissediyorsun. Ve bu aslında yeterli. Nehrin akışı ve kapıda bekleyen soru. Ve bu yeterli hissi aslında bütün mesele. Zamanı saymaya, anıları depolamaya, değişime direnmeye çalışarak geçirdiğimiz yıllar bizi asıl sorudan uzaklaştırıyor. Ben kimim sorusunun cevabı bir kutuda, bir kimlikte ya da bir takvimde değil. O tam da bu akışın içinde. Her nefeste biraz daha şekillenen, her seçimle hafifçe kıvrılan, her hatayla derinleşen bir nehir yatağı. Bergson'un dediği gibi süre dediğimiz şey kapalı bir sistem değil, açık bir kapı. Ve biz o kapıdan içeri adım attığımızda kontrol etme arzumuz yavaşça eriyor. Yerine sadece olma cesareti kalıyor. Peki bu cesaret neye benzer? Belki sabah uyanınca telefonu eline almamaya, belki bir hatayı düzeltmek yerine onu kabullenip yola devam etmeye. Belki de sadece saatin tik takına inat, bir fincan çayı soğuyana kadar izlemeye, küçük şeyler. Ama tam da o küçük anlar, zihnin o kalın kabuğunu çatlatıyor. İçeri ışık sızıyor. Ve sen, o ışıkta kendini tekrar buluyorsun. Değişmiş, kırılmış ama hala tamam. İtiraf edeyim, bu akışı kabul etmek bazen korkutucu. Kontrolü bırakmak, bilinmeze adım atmak gibi. Ama bilinmezlik, düşman değil. Sadece henüz okunmamış bir sayfa. Zamanı bir çizgi gibi görmeyi bıraktığımızda, hayatın aslında bir dans olduğunu fark ediyoruz. Adımların yanlış olması mümkün değil. Sadece ritmi kaçırıyor olabilirsin. Ve ritmi yakalamak acele etmekle değil, dinlemekle olur. Her gece uykuya dalarken, her sabah uyanırken, her an nefes alırken, aslında aynı nehrin farklı kıvrımlarındasın. Ve bu nehir seni hiçbir yere bırakmıyor. Sadece taşıyor. Bırak taşınsın. Bırak akışın. Bırak değişsin. Aylak Felsefeci kanalımdasın. Burası yargısız, acelesiz, sadece merakla ilerleyen bir durak. Aylaklık zihnin özgürlüğüdür. Bir dahaki sefere aynı saatte tik takı dinlerken belki de sayıları değil, aradaki boşlukları duyacaksın. Ya da en azından zamanın sana ne fısıldadığını anlamaya çalışacaksın. Görüşmek üzere. Gerçek zaman kontrol edildiğinde değil, yaşandığında akar. Peki ya beden ve zihin ayrılırsa? Bir sonraki videoda ameliyat masasına yatırılan bir kimlik düşüneceğiz. Beyniniz başka bir bedene nakledilseydi, ameliyattan çıkan kişi siz mi olurdu? Kimliğiniz kasların mı, sinirlerin mi, yoksa ikisinin de ötesinde bir yerde mi saklı? Hazırsan o masanın başına geçeceğiz.